Selam dostlar. Sovyet Yolculuk kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yolculuğumuzun bu durağında sizlere Sovyetler Birliği'nde gündelik yaşamı ve Sovyet insanının hayatını nasıl geçirdiğini anlatmak istedim. Sovyetlerde yaşam tarzı üst başlığıyla bu videoda ele alacağımız konular genel olarak Sovyet yurttaşlarının fikirsel yapıları, bireysel veya toplu yaşam faaliyetleri, sosyal ve kültürel ilişkileri, iletişimleri, davranış kalıpları, alışkanlıkları ve düşünce tarzları olacaktır. Tüketim alışkanlıkları, moda ve kültürel yapıları da bu videoda görseller eşliğinde sizlere anlatmaya çalışacağım. Yani kısaca Sovyetler Birliği'nde yaşayan insanlara özgü sosyal, ekonomik, günlük ve kültürel koşullar sizleri bekliyor olacak. Marksist öğretiye göre sosyalist yaşam tarzı emekçi sınıfların gerçekleştirdiği sosyalist devrimin zaferinden sonra sosyalizmin inşası ve gelişmesi sırasında oluşan sınıf mücadelesiyle paralel bir şekilde ilerler. Ve bu yaşam tarzı komünizm hedefiyle birlikte yürür. Yani Sovyet insanının yaşam tarzındaki amaç ve ideali sosyalizmin gelişimini planlayarak sınıfsal farklılıklarını ve dolayısıyla sömürüyü ortadan kaldırmak olmalıdır. Buna bağlı olarak sosyalist yaşam tarzında mülkiyetin kamuyu yani tüm herkesi kapsayacak şekilde kontrol edilmesiyle birlikte tüm uluslardaki işçilerin, köylülerin ve aydınların birliği esası vardır. Ve tüm sosyoekonomik koşullar bizzat halk tarafından katılımcı bir şekilde belirlenmiştir. Sovyetler Birliği'nin temelini oluşturan Sovyetlerin yani konseylerin kuruluş amacı da bu halkın kendi kendini yönetmesi ve karar vermesi olgusudur. Bu olguyu Sovyetlerde liderlik kültürü adlı videomda geniş bir şekilde açıklamıştım. Sağ üstteki linkten o videoya ulaşabilirsiniz. Sosyopolitik düzeni yani Sovyet insanının yaşam kalitesini başka bir egemen sınıf ya da zümre değil, temel yönetim organı olan Sovyetler aracılığıyla halk bizzat kendi belirlemiştir ve kültürel yaşam tarzı, davranış örneği, idealler gibi konular tamamen tüm halkın ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiştir. Bu karışık gibi görünen girişten sonra daha anlaşılır olması adına biraz daha detaya inelim ve Sovyet insanının somut olarak nasıl bir yaşam tarzı olduğunu örneklerle açıklayalım. Çayınızı kahvenizi yanınıza alın ve bu yaşam videosunu keyifle izleyin. Buyurun sizlere Sovyet insanına özgü karakteristik yaşam tarzı. Öncelikle tüm Sovyet yurttaşlarında genel olarak kabul görmüş ana konulardan bahsetmemiz gerekir. Bunlardan ilki sosyalist yani toplumcu görüşlerin bir yansıması olarak herkesin toplumsal olarak emek vermesi yani çalışmasıdır. Birinin topluma emek harcamadan ve çalışmadan başkalarının emekleri üzerinden yaşaması Sovyetlerde asla kabul edilmeyen bir durumda. Dolayısıyla Sovyetlerde ilkesel olarak çalışmayıp boş gezen, başkaları üzerinden geçinen yani aylak şeklinde tanımlanabilecek biri yoktu. Eğer birinin çalışmıyorsa ya sağlık sorunları vardır ya çalışma sonrası tatil haklarını kullanmıştır ya da benzeri bir durum söz konusudur. Sovyetlerde bir insanın çalışması ve bir işe emek vermesi tüm insanlığın ilerlemesi için bir görev sayılmaktaydı ve bu nedenle çalışmak ve emek Sovyet toplumunda en yüce değer olarak kendini her zaman var etmiştir. Diğer genel kabul gören özellik ise sosyalist ana vatana olan bağlılıktır. Bağlı olduğu federe yapı, idari bölge veya cumhuriyet fark etmeksizin Sovyet insanı sosyalizmi kuran ilk ülkenin yurttaşı olmanın büyük bir gurur olduğuna her zaman inanmıştır. Nitekim ülkelerinin büyük zorluklar içinde sosyalizmi inşa etme çabasının olduğunu her Sovyet yurttaşı bilirdi. Sosyalist topluma kapı açan Ekim devrimi sonrasında patlak veren Rus İç Savaşı dönemindeki kayıplar, sonraki süreçte tüm kapitalist Batı ülkelerinin birleşip Sovyetlere yaptığı düşmanlıklar, ardından 2. Dünya Savaşı'nda ülkelerinin Naziler tarafından işgale uğraması ve yaşanan katliamlar ve son olarak da bu yıkıcı savaş sonrasında ABD öncülüğündeki tüm Batı dünyasının Soğuk Savaş döneminde topyekün saldırıya geçmesi gibi çok sayıda örnek Sovyet yurttaşlarının dayanışma bilincini büyük ölçüde artırmış ve birbirlerine kenetlenmesine yol açmıştır. Tüm Sovyet halklarının ortak vatanlarını kapitalistlere ve sömürücülere karşı koruma konusu her zaman tartışmaya kapalı bir konu olmuştur. Bu sebeple sosyalizm ve halkların refahı için büyük bedeller vermiş Sovyet yurduna bağlılık, Sovyet insanının en kabul görmüş özelliklerinden birisidir. Bununla bağlantılı olarak enternasyonalizm ilkesi çerçevesinde dünyanın bütün uluslarını ayrım yapmadan sevmek genel diğer bir ilke olarak kabul edilmiştir. Sınıf kardeşliğin temelinde dünyanın tüm emekçilerinin eşit olduğu, emek açısından hiçbir farkın olmadığı her zaman savunulmuştur.
Dolayısıyla milliyet düşmanlığı yapmak, bir halkın değerlerini aşağılamak veya milliyetçi fikirlerle kendi ulusundan başka halklara düşmanlık yapmak en büyük suçlardan biri olarak kabul görmüştür. Kültürel olarak her şey zenginlik olarak görülmüş ve ilerletilmiştir. Ancak tarihsel olarak halklar arasında ayrımcılığa neden olabilecek her türlü faaliyet yasaklanmıştır. Dünya barışı konusunda kendi ülkelerinin önemini bilen Sovyet insanı bu konuya özel önem vermiştir. Sovyet insanının diğer bir ortak özelliği de örgütlü toplum ilkesini kabul etmesidir. Bireysel şekilde duyarsız yaşamak Sovyet toplumunda hiçbir zaman hoş karşılanmamıştır ve insanların üretimlerini kolektivist yani ortaklaşa üretmesi gerektiği her zaman vurgulanmıştır. Buna ek olarak en azından yerel bir dernek veya sendika gibi örgütlerde toplum için faaliyet göstermek Sovyet toplumunda onur edilen bir davranıştı. Kişilerin en ufak düzeyde bile olsa toplumun ilerlemesi için yaptığı katkı Sovyet toplumunda çok anlamlı bir hareketti. Dernek, sendika, meslek birlikleri gibi küçük örgütlemelerden yerel yönetim veya Komünist Parti faaliyetleri gibi büyük örgütlemelere kadar yüzlerce alandan herhangi birinde faaliyet göstermek Sovyet insanının en kabul görmüş davranış biçimiydi. Bu davranış biçimi toplumsal duyarlılıkla açıklanır. Bir kişinin ev arkadaşından tüm şehirde yaşayan diğer insanlara kadar kendinden başkasının yaşamını düşünme eylemi Sovyetlerde her zaman büyük bir erdem olarak görülmekteydi. Bu dayanışma öğretisi Marksist öğretiden kaynaklanmaktaydı ve hemen hemen her Sovyet insanı komşusunun ihtiyaçlarını düşünür ve gerekli mercilere bildirir bir haldeydi. Dolayısıyla dayanışma kültürü Sovyet insanının kabul gören genel bir yaşam tarzı olmuştur. Yaşam tarzı ve tüketim alışkanlıkları denildiğinde ne anladığımız çok önemlidir. Nitekim insanlık gelişiminin her aşamasında belirli miktarlarda maddi zenginliğe ve tüketim alışkanlıklarına sahipti. Ancak tarihsel olarak bu zenginliğe ulaşma konusunda sınıflar arasında bir uçurum vardı. Sovyetler bu uçurumun istikrarlı ve oldukça hızlı bir şekilde kapanması, mevcut zenginliğin insanlar arasında daha adil ve eşit bir şekilde dağıtılmasını amaçlamıştır. Kapitalist Batı ülkeleri ile Sosyalist Sovyetler Birliği'nde yaşayan insanların yaşam standartı algısı birbirinden çok farklıdır. Her iki taraf da kendi halklarının yaşam standartını karakterize ederken farklı göstergelere başvurur. Örneğin ABD'de insanlar genellikle yaşam standartını araba sayısı ve maliyetlerine göre ölçme eğilimdeyken Sovyet insanı genellikle tüm yurttaşlara sağlanan ücretsiz hizmetlerin sayısını önemser. Sovyet insanının tüketim mallarına erişebilmesi kendi toplumsal emekleriyle doğru orantılıydı. İlkesel olarak önce barınma hakkı çerçevesinde herhangi bir meslekte çalışan bir Sovyet yurttaşına bir kır evi sunulurdu ve yaşam alanı olan bu eve erişim Sovyet insanı için en kolay ulaşılabilen bir ihtiyaçtı. Kişisel, mesleki veya toplumsal ihtiyaçlara göre şehirlerde de bir ev temin edilebilirdi. Ev içerisindeki ihtiyaçların edinme önceliği yine mesleki ve toplumsal temellere göreydi. Örneğin bir güvenlik görevlisine motosiklet derhal verilirken buna mesleki olarak gerek duymayan bir öğretmene öncelik olarak motosiklet yerine spor malzemeleri veya kayıt cihazları gibi mesleki ihtiyaçlara dayalı tüketim ürünleri verilirdi. Sovyetler Birliği'nde yaşayan çeşitli sosyal grupların tüketim ürünlerine ulaşma önceliğine dair Sovyetlerde 1969'da yapılan bir sosyolojik araştırmadan yer alan tabloyu çevirip sizlere sundum. Videoyu şu an durdurup inceleyebilirsiniz. Bu tabloya göre o dönemde Sovyet insanının tüketici idealinin zirvesi genel olarak araba, buzdolabı ve mobilyadır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte tüm bu tüketim eşyalarının seri üretimle birlikte Sovyet insanına ulaştırılması neticesinde nüfusun büyük oranı bu ev eşyalarına sahip olmuştur. Nitekim 1975 yılında Sovyet nüfusunun %74'ünün televizyonu, %62'sinin buzdolabı ve %65'inin çamaşır makinesi vardı. Yiyecek alışkanlıklarından bahsedecek olursak Sovyet mutfağı oldukça zengin bir içeriğe sahipti. Bu zenginlik pek çok farklı ulusu ve kültürü barındırmasından ve bu kültürlerin birbiriyle olan etkileşmesinden kaynaklanmaktadır. Sovyetlerde mutfak kültürünü daha geniş olarak anlattığımız konuya özgün belgesel videomuz kanalımızda yer alıyor. İsteyenler sağ üstteki linkten Sovyet mutfağı videomuzu izleyebilirler. Sovyet yurttaşlarının yemek alışkanlıkları büyük çeşitlilik barındırsa da ortak yönleri de vardı. Günde birkaç defa yiyin, öğünler arasında hiçbir şey yemeyin olarak tarif edilen yemek kültürü genel bir yaklaşımdı ve sırayla 4 öğünden oluşan yeme alışkanlığı genel bir kabul görmüştü. İlk öğün çorba ya da et suyu gibi sıvı yiyecekler,
İkinci öğün et, balık ve yanından patates, kara buğday, makarna gibi garnitürlerden oluşan yemek çeşitleri. Üçüncü öğün çay, kahve, süt, kefir gibi içecekler. Dördüncü öğün ise tatlılardan oluşuyordu. İçecek olaraksa Sovyet yurttaşları yüksek oranda çay ve ekmek mayasından yapılan kvass tüketmekteydi. Biraz da Sovyet insanının moda alışkanlıklarından bahsedelim. Yine Sovyet modası hakkında da geniş bir belgesel video yayınlamıştım. Ayrıntılı bilgi isteyen dostlar ilgili videoya sağ üstteki linkten ulaşabilir. Sovyet modası Batı ülkelerindeki gibi ayrıcalık veya prestij sembolü olarak algılanmadı. Moda dergilerinde eserler kaleme alan sayısız Sovyet yurttaşı, insanların fiziksel görünümlerine göre değil, emek verdikleri işlere göre değerlendirilmesinin gerektiğini savunmaktaydı. Sovyet halkların tarafından bölgeye ve kültüre uygun moda tavsiyeleri veriliyordu ve ardından devlet tekstil fabrikaları insanlara bu modaya uygun kıyafetler üretiyordu. Yıllar bazından inceleyecek olursak, Ekim devriminden sonraki yıllarda giyimdeki gösterişli burjuva öğeleri keskin bir şekilde terk edildi ve daha sade hale geldi. Örneğin burjuva melon şapka terk edildi ve yerine proleter şapka olarak tarif edilen kepler kullanılmaya başlandı. 1930'lu yıllarda özellikle kadın modası daha da zenginleşti ve çeşitlilik açısından Batı modasıyla karşılaştırılabilir bir hale geldi. Bu dönemde kadınların saç rengini açması modaydı. Ardından 2. Dünya Savaşı'nın sonrası dönemden 1960'lı yıllara kadar Sovyet gençliğinde geniş ve parlak pantolonlar, bol ceketler ve şapkalar hakimdi. 60'lı yıllarda Türkiye'de İspanyol paça adıyla anılan geniş paçalı dar pantolonlar hem kadınlar hem de erkekler için moda oldu. Bu pantolon tipine Sovyetlerde çan paçalı pantolon denirdi. 70'lerde Batı ile bağların gelişmesiyle birlikte kot pantolon ve Hint sarileri bu yıllarda Sovyet insanından moda haline gelmeye başladı. Aydın kesimde Ernest Hemingway'i taklit eden balıkçı yakan kazaklar popüler hale geldi. Ardından 80'lerde perestroika politikalarıyla birlikte gençlerde Batı ülkelerinde görülen punk tarzı giyim moda haline geldi. Aynı zamanda kabarık saç ve kürk modası da bu yıllarda dikkat çeken diğer moda unsurlarıydı. Sovyetlerde kültürel yaşamın Rus İmparatorluğu dönemiyle kıyaslarsak radikal bir şekilde değiştiğini görürüz. Ve sosyalist toplum inşasının bir parçası olarak kültürel işlerden sorumlu aydınlar sınıfının artık üreten emekçi sınıflardan olduğunu görürüz. Özellikle 30'lu yıllardan sonra sanayileşme ve kolektifleşme ile birlikte toplumun kültürel yapısı önemli ölçüde değişti ve sosyalist gerçekçilik adıyla bir sanatsal yöntem ortaya çıktı. Bu yöntem insanlığın komünizm idealini anlatır ve sanat eserlerinde işçi sınıfı, sanayileşme, dünya halklarının kardeşliği, devrimci kahramanlar ve tüm insanlığa örnek olacak kişiler ön plandan çıkarılarak sosyalist toplumun inşa edilme bilincini aktarır. Örneğin edebiyatta Maxim Gorki'nin Ana romanı, heykelcilik alanında işçi ve çiftçi kadın heykeli veya resimde bayrağın yükseltmek gibi eserler bu akımın en önemli temsilcileri arasında sayılabilir. Gorki 1933'te Sosyalist Gerçekçilik başlıklı ünlü bir makale yayınladı ve bu akım için 4 ilke saydı. Bu sayılan ilkeler daha sonraki süreçte genel olarak kabul görmüştür. Proleter olması, yani işçilerle ilgili ve onlar için anlaşılır bir sanat içermesi. Tipik olması, yani insanların günlük yaşamlarından sahneler barındırması. Gerçekçi olması, yani temsili anlamda gerçeğe dayanması ve partizan olması. Yani devletin ve partinin amaçlarını destekleyen bir şekilde olmasıdır. Halka hizmet etme, sosyalizmi anlatma, insanlara gerçek olanı sunma ve yaratıcılığı teşvik etme Sovyet sanatlarında ön planda olan konu başlıkları oldu. Ayrıca ulusların kültürel mirası ve çok ulusluluk da diğer önemli kavramlardı. Görsel mirasın korunmasının adına Sovyetlerde müzelere ve sergi binalarına büyük önem verildi. 1918'de Lenin bir kararname yayınlayarak heykel üretimine destek verileceğini bildirdi ve kısa sürede dönemin Sovyet heykeltıraşları devrimci ve kültürel konulara ait çok sayıda anıt inşa etti. Sovyetler Birliği'nin her döneminde tüm Sovyet Cumhuriyetlerine o bölgenin tarihsel ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak adına sayısız müze inşa edilmiştir. Benzer olarak kültür, politika, bilim, sanat gibi birçok konuyu kapsayan Sovyet posterleri de kitleler üzerinde büyük etkiler yaratmış ve önemli işlevsel biçimi sayesinde Sovyet görsel sanatlarının en önemli temsilcileri arasında yer almıştır.
Diğer görsel sanat öğelerinden biri de Sovyetlerde sinema ve televizyon kültürüdür. Sovyet televizyonu hakkında uzun bir video yayınladığım için burada tekrar değinmeyeceğim. Yine sağ üstteki linkten Sovyet televizyon kültürü videomuza ulaşabilirsiniz. Sinema alanı ise Sovyet insanının kültürel gelişmesinde büyük rol oynayan diğer bir görsel sanat alanıdır. Lenin, bizim için tüm sanatların en önemlisi sinemadır açıklaması yapmış ve kitlelerin sosyalist bilinç kazanmasındaki önemini vurgulamıştı. 1923'te her Sovyet Cumhuriyeti'nin kendi ulusal film stüdyosunu kurma faaliyetleri başladı ve sinema alanı büyük bir atılım gerçekleştirdi. O dönemde dünya devrimi çağrısı yapan yenilikçi işçi sineması Batı ülkelerinde de ilgi uyandırmıştı. Dziga Vertov ve Sergei Eisenstein'ın eserleri dünya çapında çığır açtı ve dünya sinemasının gelişimini önemli ölçüde etkiledi. Günümüzde bu eserler halen akademik olarak başyapıt sınıfında incelemektedir. Sovyet edebiyatına göz atacak olursak en önde dikkat çeken şey çok dilli bir edebiyatın olması ve halkların kültürlerini tam anlamıyla yansıtmasıydı. Dolayısıyla Sovyet edebiyatı Rusça'ya ek olarak Sovyetler Birliği'nde konuşulan 130 dildeki halk edebiyatını da içeriyordu. Sovyetler Birliği'nin öncesinde hiçbir yazılı edebiyatı olmayan halklar da bu kapsamda ulusal edebiyatlarına kavuşmuşlar ve tarih sahnesindeki yerlerini almışlardır. Sovyet edebiyatının ruhunu ulusal çeşitliliğe sahip enternasyonalist içerikli, Leninist ilkelere sahip ve sosyalist gerçekçilik yöntemine dayalı olmak üzere 3 temelde özetleyebiliriz. Sovyet hükümeti 1925 yılında kurgu alanındaki politikalar hakkında adlı bir karar kabul etti ve tüm yazarları iki kısma ayırdı. Birinci grup proleter, köylü ve onların yoldaşları, ikinci grupsa emek karşıtı ve karşın devrimcilerdi. İşçi köylün yazarları ve edebiyat uzmanının aydınlar olan yoldaşlar mümkün olduğunca desteklendi. Buna karşın çoğu Rus Çarlığı döneminden kalan emek karşıtı burjuvazi yanlısının yazarların etkinliklerine ise izin verilmedi. Özellikle sınıfsal mücadelenin yoğun olduğu ve sınıfsal olarak emekçi düşmanı olan burjuvazinin Sovyetlerdeki kanıtlarının yıkılması dönemi olan 20'li ve 30'lu yıllarda bu edebiyat ayrımı oldukça popülerdi. Ancak sömürücü sınıfların tamamen lağvedilmesinden sonra bu ayrım ortadan kalktı ve tüm edebiyat Sovyet edebiyatı adı altında incelenmeye başlandı. Artık Sovyetlerde edebiyat dünyasının tamamı sosyalist gerçekçilik akımıyla hareket etmekteydi. Sovyet edebiyatı işçi sınıfını, sanayileşmeyi, enternasyonalizmi ve sosyalizmi tüm insanlığa anlatmaya devam etti. Müzikal alanda pek çok müzikal sanat formu ortaya çıktı ve çok dilli müzik ilkesi sayesinde Sovyetlerde yaşayan her halk kendi kültürünü müzikal eserler yoluyla anlattı. Kamusal müzik eğitim sistemi sayesinde Sovyetler Birliği'nde sayısız besteci ve müzisyen yetişmiştir. Moskova, Kaliningrad, Leningrad gibi çok sayıda filarmoni toplulukları kuruldu. Sovyet operası ve balesinin yanı sıra sayısız orkestra ve müzikal topluluklar yıllarca sanat icra etmeye devam etti. Günümüzün Kızıl Ordu Korosu halen bu mirasın temsilcisidir. Bilindiği üzere müzikal alanda en önemli konulardan biri kitlelere ulaşma durumudur. Sovyetlerde şarkılar ve melodiler halka kolay bir şekilde ulaşmış ve Sovyet sinema alanıyla işbirliği içerisinde film müzikleri haline getirilerek şarkıların halk nezdinde bilinirliği artırılmıştır. Kanalımızda Sovyet müziği hakkında çok sayıda belgesel video yayınladım. O video listesine de sağ üstteki linkten ulaşabilirsiniz. Evet dostlar, bu videoda sizlere Sovyet insanının yaşam tarzını çeşitli konu başlıklarıyla ele alarak anlatmaya çalıştım. Sovyetlerde yaşam tarzı denildiğinde elbette günümüz yaşam tarzı klişeleriyle düşünmemek gerekir. Bu yaşam tarzı sosyalist bir hedefte yürüyen bir halkın temel değerlerini, ideallerini ve eşitlik, topluluk, özveri, fedakarlık, dostluk, ahlaki ilişkiler, eğitim, çalışma, yaratıcılık gibi pek çok fikirsel altyapıyı barındırmaktadır. Kapitalist kültürde yaşam tarzı denildiğinde diğer insanlardan farklı bir yaşam sürdüren anlamıyla kullanılsa da Sovyetlerde bu durum tam tersiydi ve diğer insanları düşünme üzerine kuruluydu. Bu yüzdendir ki çeşitli bilimsel çalışmalarda Sovyet yaşam tarzı sosyolojisi en gelişmiş ülkeler düzeyinde incelenmektedir. Günümüzde halen Sovyet günlük yaşamı pek çok araştırmaya konu olmaktadır ve sosyalist kültürde yaşayan insanların günlerinin nasıl geçirdiği merak edilmektedir. İşte bu videomuzda bu konuya dair merak ettiklerinizi sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım konu hakkındaki bilgilendirici videomuz hoşunuza gitmiştir ve sizden videoya dair bir beğeni almışızdır. Sizin de konuya eklemek istekleriniz varsa lütfen aşağıya yorum halinde yazın. Hep birlikte inceleyelim, tartışalım.
Sovyet Yolculuğu kanalımızda Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar için de kanalımızı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Bizleri takipte kalmak için de kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.